Merhabalar sevgili dostlar, iyi akşamlar herkese. Yeni bir akşamda sizlerle birlikteyim. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bugün 27 Nisan 2023 Perşembe akşamındayız. Ve 28 Nisan Cuma günü gökyüzünde neler oluyor onu konuşacağız. Aramıza yeni katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Sevgili, değerli sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu an beni izleyen herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bugün biraz zor bir gündü. Enerjisi olarak zor bir gündü. Biliyorsunuz ay artık ilk dördün fazında Aslan Burcu'nda ve 28'inde, yani Cuma günü de aynı şekilde devam edecek. Aslında cumartesi günü içinde benzer etkiler var. Çünkü hala ayda Aslan Burcu'nda devam ediyor olacak. Şimdi tam olarak iki tutulma, yani yeni ay ve yaşayacağımız dolunayın ortasından geçtiğimiz bu günlerde önemli etkiler var. Biraz da sert etkiler var. Dün de bahsetmiş olduğum gibi. Bugün de benzer etkileri yaşayabiliriz açıkçası. Çok kararlı olamayacağımız, zaman zaman hatta biraz daha agresif, negatif, hatta karamsar bile hissetmiş olabilirsiniz bugün. Ki bu akşam, yani Perşembe gecesi, yani yarın Cuma, bu gece mesela Ay ve Güneş'in karesi aktif. Ve yarın uyandığımızda hala sürüyor olacak etkileri Ay Güneş karesi. Ve aynı zamanda mesela yarın 28 Nisan Cuma günü saat 11:43-12:43 aralığında Ay Merkür karesi var. Ve yarın bu saatler aslında çok önemli, işlerinizi, görüşmelerinizi mesela denk getirmezseniz bence daha faydalı olur. Çünkü bu saatlerde özellikle bilgi trafiğinde, iletişimdeki Merkür'de retro, unutmayın, ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Dün birçok mesaj gelmiş, işte banka kredi için başvuracak, yeni bir sözleşme imzalayacak, işle ilgili bir takım geri dönüşler olmuş, ne yapmalıyım diye sorular geldi dün bana. Gördüm ama denemedim WhatsApp'tan. Şimdi onlarla ilgili mesela bence Merkür'ün retro olması 15 Mayıs'tan sonra bitecek. Unutmayın arkadaşlar, 15 Mayıs sonrasını kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi şu dolunay da geçsin ama tabii ki çok önemlidir. Öncesi vardır. Şu an cereyan etmemiştir. Yani bir sürece yayılan bir konudur. Yani öncesi olan bir konu için tabii ki yapabilirsiniz. Tabii ki imzalayabilirsiniz. Sonuç olarak hiçbir şey yapmadan eylemsiz duramayız. Fakat şu 11:43, 12:43 Cuma günü bu saatlere denk getirmeyin. Bir de bir saatimiz daha var. İki tane saatimiz daha var. Birisi hakikaten güzel. Fakat akşam 21:25, 22:25 Ay Uranüs karesi var. Akşam saatlerinde biraz şaşırtan, heyecan yaratan, günlük rutinlerimizi bozan, belli bir standardın içinde giden konu, olaylar, duygusal anlamda da bunları mesela yaşayabiliriz. Aniden bir takım gelişmelerle şaşırabiliriz. Zaten dünya üzerinde de mesela ülkemizde de ciddi hava koşullarında bir takım sert yağışlar söz konusu dünden beri, ki bunlar bu hafta sonu da sürme ihtimali yüksek. Malum zaten Akrep Burcu'ndaki dolunaya gidiyoruz. Su elementinde. Zaten sular, sıvılar, yağışlar, yeraltı kaynakları, işte barajlar, göller, denizler, bunlarla ilgili konularda, kimyasallar bu arada, tüm sıvıları ilgilendiren petrol gibi, mesela yine tankerler gibi, yine yeraltı kaynaklarından oluşan tüm bu gazlarla ilgili de konular daha çok gündeme getirecektir. Muhakkak ki biraz dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Şimdi bugün işte böyle bir atraksiyonlu bir gün olabilir ki gördüğünüz gibi siyasette de aslında şöyle belirsizlikler var, hani bir kan dolaşımında bir bozukluk var. Bir yerler tıkanıyor, başka yerlerden bir yerden kaçak var ama o kaçağı bulamıyoruz. Bu hayatımızın içinde de o kaçakları bulamıyoruz mesela. Ama az kaldı. Şu dolunay bazı şeyleri artık görünür hale getirecek, görünür kılacak daha doğrusu. Yani hali hazırda yine hem doğa olaylarında hem de günlük yaşantımızın içinde bir takım bizi şaşırtan olaylar gündemde söz konusu olacak. Bunların içine şu da dahil, şunu söylemek istiyorum. Çok denk geliyorum ama bu sabah küçük bir kesimini izledim. Sevgili Öner Döşer'i mesela orada bir konuya değinmişti. Çok enteresan, ilginç, iddialı mesela YouTube başlıkları görüyoruz, değil ki bunu hep görüyoruz aslında. Çok
önemli senaryolar, korkunç felaket senaryoları yazılıyor. Hani öyle başlıklar atılıyor açıkçası. Tabii ki izlenme olasılığını yükseltmek için bunlar tabii ki de yapılır. Tabii ki ilgi çekici başlıklar atacağız. Fakat bunu biraz abartıyoruz. Ben de bunun üzerine aslında bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten inanılmaz abartılı. Sanki kıyamet kopuyormuşçasına çok ciddi insanlarda psikolojik derin yaralanmalar bırakacak, travmatik olaylara neden olacak. Gerçekten kötü şeyler bunlar. Herkesin psikolojisi aynı değil. Bunları kaldırmak hiç de kolay değil. Boşu boşuna da mesela gerçekten sinirleri bozan, rahatsız edici durumlar yaşayabiliriz. O yüzden hani bu kadar da büyük panik, korku içinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Onlara da çok itibar etmeyin. Gerçekten ilgi çekmek için çok önemli şeyler uyduruluyor da demek istemiyorum ama hani hayal gücü mü çok geniş artık bilmiyorum. Doğru kelimeleri seçmeye de çalışıyorum bir yandan. Yani arkadaşlar böyle bu kadar da korkunç felaketler için kendinizi üzmeyin açıkçası. Çünkü her şey bir frekansta çalışıyor. Gerçekten algı operasyonu dediğimiz şey çok önemli. Biz algımızı nereye yönlendirirsek orada çalışıyor. Unutmayın. Lütfen öyle sizi üzecek, korkutacak şeylerin üzerine gideceğinize görmezden gelin. Geçin. Biraz daha güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye çalışın diye naçizane tavsiyem olacak sizlere. Sevgili dostlarım, evet Ay Aslan Burcu'nda gün boyu eminim şöyle bir şey de yaşayacaksınız. Parasal konular, finansla ilgili mesela altın yatırımlar ki bugün altınla ilgili yine çok enteresan mesela fiyat farklılıklarından yine basında bahsedildi. İşte artık semt semt bile fiyatlar değişiyor. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün de bunlar gündemde olacaktır. Yatırımlarımızı biraz daha kontrol lütfen yapın. Bunları yaparken aslında rehberliğini aldığınız insanları da dikkat edin. Onu da tavsiye etmek istiyorum. Ve onun yanı sıra tabii bugün yine ilginç aşk hikayeleri basında görmüşsündür zaten. Popüler insanlar, ünlü insanlar böyle ciddi kaos yaratacak ilişkiler. Hep gündemler aman Allah'ım hep bir şeyler oluyor. İşte buna benzer yine bir takım konular gündemde olmaya devam edecektir. Malum akrep günleri işte o gizlilikleri çıkartıyor, sırları çıkartıyor ortaya. Daha da çok şey çıkacak bu arada. Acaba benim hayatımda ne var veya işte çıkacak mı? Ya da benim önüme bir şey gelecek mi diye merak edenleriniz vardır muhakkak içinizden. İşte gizli bir şey var mı acaba haberimin olmadığı da önüme gelir mi diyor. Emin olun ki gelir, merak etmeyin. Bir şekilde gelir. Hissedersiniz, rüyanızda görürsünüz. Bir vesileyle gelir. Yani bir kuş uçar önünüzden. Kuş kanadında bir işaret gelir size. Eğer dikkatliyseniz bunu görürsünüz. Sevgili dostlarım. Ama iyi şeyler tabii ki kanalize olalım ki bence iyi şeyler olsun. Evrene yaydığımız titreşim, frekans, güzel frekansları yakalayın ki onlar gelsin. Bulunduğunuz çevreye konuşulan, hani çok sohbet edilen, aynı benzer şeyler konuşulan ortamlara dikkat edin lütfen. O ortamlardan uzaklaşın eğer hoşunuza gitmeyen bir enerji hissediyorsanız. Size uymuyorsa içinde bulunmayın lütfen. İtiraz edin. İstemediğiniz bir şeyi kabul etmeyin. İptal edin. Derhal. Güzel enerji. Sevgili dostlar. Şimdi güzel bir açımız daha var. Onu da söyleyerek hemen günün saatlerini söyleyeceğim. Saat 19:10, 20:10. Evet ayın Şiron'a işte bizi şifalandıracak bu güzel atmosferi bize sağlayabilecek. Belki bize birisi gelecek bir iyiliği dokunacak ya da belki bizim çevremizde veya belki de bir ihtiyacı olan bir hayvana da olabilir bu. Bir yardımımız dokunabilir. Hiç belli olmaz. Neyin neye nasip olacağı ya da neye vesile olacağını Rabbim biliyor biliyorsunuz ve bizim için de bunlar değerli sevgili dostlarım. Evet böyle bir gün. Şunu söyleyecektim. Şimdi saçlar, makyaj, güzellik, estetik gibi konular, yine para, finansal konular aklınızda, gündeminizde olabilir. Lütfen radikal değişimler yapmayın. Merkür Retro pişman olabilirsiniz. Özellikle yatırımlara çok çok dikkat edin sevgili dostlar. Çünkü Dolunay evresindeyiz. Bu da yine finansal yaptırımlarla ilgili bir takım hani sürprizler bekliyor açıkçası bizi. Oraya dikkat edin diye tekrar tavsiye edeceğim. Ve gelelim bugünün güzel saatlerine
sevgili dostlarım. Evet, bugün ilk güzel saati saat sabah 06.07 ile 07.15 aralığında gerçekleşecek. Gün erken başlamak bugün belki mantıklı olabilir. Diğer saatimiz saat 2 ile 3 arası, 14 ile 15 arasında önemli olabilir. Dediğim gibi bugünün ilk saatlerinde özellikle o Merkür'ün Ay'la olan karesinin olduğu saatleri es geçmeye hani çalışırsanız daha sağlıklı ilerlersiniz. Akşam saatlerindeki o Venüs'ün, Şiron'un pardon Ay'la olan üçgenini muhakkak kullanın. O da saat 21.26, 22.18'de tam da aslında 19.10, 20.10 arasında bu Şiron'un üçgeni var Ay'la. Şifa veren. Mesela neyi şifalandırmak istiyorsun? Kendini mi şifalandırmak istiyorsun? Bu saati muhakkak değerlendir. Kendine bazı çalışmalar yapabilirsin. İyi dileklerini yazabilirsin. Onları çoğaltabilirsin. Biz neyi istersek, neyi düşünürsek oyuz. Onları getiriyoruz etrafımıza. Onları çekiyoruz. Bu saati bunun için işte kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Umarım her şey güzel. İstediğiniz gibi rahat ve sağlıklı diliyorum yürüsün. Evet, bir de şimdi yeni haftaya giriyoruz artık. Tabii ki Dolunay haftası. Şimdi Dolunay'la ilgili dün bir şeyler anlattım. Bugün de bir şeyler daha söylemek istiyorum sizlere. Önemli tabii ki. Şimdi şöyle, bu Dolunay'ın aynı zamanda tabii ki ay tutulması bizim için getirecekleri çok kalıcı olacaktır. Yani belirsizlikler için kalıcı sonuçlar getirecektir. Zafiyetlerimiz varsa hayatta, mesela bir zafiyet yaşıyorsunuz, bir içinden çıkamadığınız durum var, bir ilişki var, içinden çıkamadığınız bir finansal krizler, mesela hep kredi kartı borcum var, hep ondan sonra buna bağlı işte hep al ver operasyonları devam ediyor, bir türlü bir noktada bir şey tutamıyorsun diyelim ki. İşte para, mesela yatırımla ilgili veya bir küçücük bir miktar bile olsa bir kenara para koyamıyorum da diyor olabilirsiniz. İşte bunların hepsi içinde şifalandırıcı olabilir. Özellikle 28'in hani bu akşam mesela o Şiron Ay saatleri burada çok önemli olabilir. Şöyle bir mesela kenara bir küçük bir atıyorum 10 lira, yani 50 lira, 20 lira, 100 lira neyse bütçeniz. Mesela niyet ederek bir koyun, şunu biriktirmeye niyet ediyorum diye. Mesela bu saat için harika olabilir. Harika sonuçlar ve geri dönüşleri getirebilir. Çünkü unutmayın ki ayın fazı her ne kadar 90 olsa da şu an büyüyor. Yani o niyetlerimizin de ayın fazı ile birlikte büyüyeceğini unutmayın lütfen. Ay güneş karesi var. Evet, sert etkiler var, fakat sert etkilerin olduğu ve ay ve güneşin özellikle temasta olduğu günlerde enerjiler çok daha güçlü çalışır. Biz hep onu isteriz. Yani iyi ya da kötü mutlaka bir açı olsun ki bir şeyler dönsün, hareket geçsin. Dolayısıyla bunu da yapabilirsiniz açıkçası. Her ne kadar zor enerjiler olsa da bazılarımız için çok güzel günler sürüyor. Ayın 15'inden sonra, yani 15 Mayıs'tan sonra Merkür Retrosu da bitiyor. Çok uzun vadeli önemli işler içinde de 15 Mayıs. Ama tabii ben ona 20 Mayıs diyorum çünkü gölge yönleri var biliyorsunuz. Hani Merkür hemen düze döner dönmez normal direkt hareketine geçmiyor. Hala böyle bir geri sayım devam edebiliyor. Ondan dolayıdır ki 15 Mayıs ve 20 Mayıs sonrasını çok önemli konular için kullanalım sevgili dostlarım. Evet, bugünlük de bu kadar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz, güzel bir cuma geçirirsiniz ki öyle olmaması için hiçbir neden yok. Ama biz yine de tedbirli olalım, temkinli olalım. Gerçekten sert günlerden geçiyoruz. Dediğim gibi tutulmaların tetiklendiği günlerden geçiyoruz. Umarım bir doğal afet olmaz. Zorlayıcı gözüküyor çünkü gökyüzü. Ama işte böyle sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için, değer verdiğiniz için ve şu an burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.